Allah'ım şükürler olsun sana. Sonunda Yusuf'umun yadigarına kavuşacağım. Umarım aradığınız kızdır. Kaç yaşlarındaydı? Boyu, yüzü, gözü nasıldı? 7-8 yaşlarında. Sarışın çok güzel bir kız. O olabilir Macide Hanım. İnşallah Mustafa, inşallah. Bu adam.
Burada kimse yok. Nasıl olabilir? Daha demin buradaydı. Hemşire hanım, çocuk nerede? Buradaydı daha demin. Emin misiniz? Başka odaya almış olabilirler mi? Hayır. İmkanı yok. Peki ne durumdaydı? Yani kendi çıkıp kaçmış olabilir mi? Yok öyle bir şey olamaz, imkanı yok. Baygındı çünkü. Peki nerede bu kız? Yoksa... Bizden evvel biri gelip onu buradan aldı mı? Bilmiyorum. Bu kadar yaklaşmışken... Olamaz. Macide Hanım. Olamaz. İyi misiniz? Macide Hanım, sakin olun lütfen, tamam mı? Gelin isterseniz bir çıkalım dışarıya. İyiyim, iyiyim. Lütfen bir dışarı çıkalım. Hava alın isterseniz. Gelin Macide Hanım, buyurun. Macide Hanım, şöyle geçelim, oturun. Yavaş. İyi misiniz Macide Hanım? İyi misiniz? İsterseniz bir tansiyonunuzu ölçeyim. İyiyim, lüzum yok hiçbir şeye. Çocukla ilgilenin, bir şeyler yap Mustafa. Tamam Macide Hanım, siz bir toparlanın. En azından bir tansiyonunuzu ölçseydik. Lüzum yok dedim. Tansiyonum oynadı herhalde. İlacımı alırsam geçer şimdi. Yanınızda var mı? Bir kutu çantamın içinde olacaktı. Arabada bıraktım çantayı. İş gözündeydi. Tamam, ben hemen alıp geleyim. Siz de yanında kalın, olur mu? Merak etmeyin. Nerede kaldı bu? Ne oluyor? O kız Elif miymiş, değil miymiş? Tarık Bey, Ne oluyor? Ne geveleyip duruyorsun? Cevap versene bana. Tarık Bey, Macide Hanımlar burada. Ne? Evet, hastaneye getirilen kız da ortalarda yok. Ne demek yok? Ondan aldı değil mi? Yetişemedin değil mi? Bir işi beceremedin. Gerizekalı. Tarık Bey, Şş, gel böyle. Böyle gel. Git bakayım. Mustafa geçti. Gitmiş mi? gitmiş Tarık Bey. Neler oluyor? Geç kaldın değil mi? Kızı onlara kaptırdık. Hayır Tarık Bey, sandığınız gibi değil. Onlar da çok şaşkın. Hastaneye getirilen kız yok. Kimsenin haberi olmadan, nasıl bilmiyorlar, ortadan kaybolmuş. Nasıl? Kim? Nasıl olur? Aferin kız Sema. Burayı iyi akıl ettin ha. Tamam kızım, tamam. Seni şimdi eve götüreceğim, güzelce uyursun. Dediğim gibi, ortada acayip şeyler dönüyor Tarık Bey. Hemşireyle konuşurlarken duydum. O da açıklayamıyor durumu. Çocuğu kimin aldığı belli değil. Neler oluyor? Şimdi anlayacağız durumu. Bak. Şimdi söyleyeceklerimi harfi harfiyen yerine getireceksin. Dinliyorum Tarık Bey. Bak yukarıda güvenlik odası var, tamam mı? Güvenlik görevlilerinin olduğu dinlen diyorlar.
Buyurun Macide Hanım, ilacınız. Sağ ol Mustafa. Suya gerek yok. Nasıl hissediyorsunuz? Daha iyiceyim, toparlanırım şimdi. İçim hiç rahat değil aslında Macide Hanım. Bir doktora görünseniz. İsterseniz ben bir haber vereyim. Lüzum yok. Birazdan ilaç tesirini gösterir. Tamam hemşire hanım, teşekkür ederiz, sağ olun. Tamam, geçmiş olsun. Valide Hanım'ın haline bakılırsa gerçekten de kızdan haberleri yok. Hayalleri yıkılmış belli ki. Eğer buraya getirilen kız Elif'se, onu Macide Hanımlar almadıysa kim aldı? Vildan. Vildan mı yoksa? Eğer sen yaptıysan bu işi, benden gizli gizli iş çevirdiysen, ölmeyi dileyeceksin. Ama bulacağım. Birazdan ortaya çıkacak her şey. İyi olduğunuza eminsiniz değil mi Macide Hanım? Eğer hala kötü hissediyorsanız Daha iyi Mustafa, daha iyi. hata yaptım. Sizi hiç buraya getirmemem gerekirdi. Mustafa bırak şimdi beni. Elif'in peşine düşsen. Kaybedecek zamanımız yok. Aradım ekibi Macide Hanım, çoktan geldiler hastaneye. En başından beri hiç bu kadar yaklaşmamıştık onu bulmaya. Kamera kayıtlarını hazırlıyorlar. Birazdan izleyeceğim. Bu sefer gerçekten çok yaklaştık. Eğer kaçırılan kız gerçekten Elif'se onu bulmamız an meselesi. Hiç vakit kaybetme Mustafa. Git sen. Sen git, ben buradayım. Tamam Macide Hanım. Bir şey olursa mutlaka arayın, olur mu? İnşallah o çocuk Elif'tir. Allah'ım ne olursun. Ne olursun onun izini bulmamıza yardım et, ne olursun. Ben diyeceğimi dedim artık. Bundan sonra karar senin. Ya siz ya o. Hadi hoşça kal. Ay resmen delirmiş bu kadın ya. Bildiğin çıkarırım sizi dükkandan diyor. Ya bir insanın ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay mı? Ben geldim ablacığım. Hoş geldin Jürideciğim. Hoş buldum. Leman Hanım da şimdi çıktı. Bir işi varmış. Öyle geçerken hal hatır sormak için ayaküstü uğramış işte. Sağ olsun. Sağ olsun. Simitler de sıcacık ablacığım, yesek mi? Tabii güzelim. Ben o zaman hemen çaylarımızı koyayım. Kolay gelsin. Sağ olun Leman Hanım. Hoş geldiniz. Jürideciğim, istersen biraz ara verelim. Hı? Bir şey içer misiniz? Yok. Tülay Hanım, Bir saniye Leman Hanım.
Jülideciğim, sana zahmet olmazsa canım, bize simit alıp gelir misin? Tamam. Senin iyi niyetten anladığın yok. Sana senin bildiğin dilden konuşacağım ben. Hayırdır inşallah. Boşuna dememişler bir musibet bir nasihate bedeldir diye. Niye bu kadar kızmış ki? Sen bu dükkanın senin olmadığını unutuyorsun Tülay Hanım. Bu dükkan benim. İstemediğim insanı tutamazsın burada. Tutturmam. O Jülide denen kadını derhal kovacaksın işten. Yoksa sen de yünlerinde yallah kapı dışarı. Ya siz ya o. Hadi hoşça kal. Demek beni Leman Hanım'ın söyleyeceklerini duyup üzülmeyeyim diye gönderdi. Biliyordu demek ki ne söyleyeceğini. Daha önce de sıkıştırdıysa demek ki. Ah Tülay abla ah. Efendim güzelim, bir şey mi dedin? Ya, simitler de bayağı tazeymiş diyorum abla. Ne demek bozuk beyefendi? O görüntülere ihtiyacım var benim. Hepsi mi bozuk kameraların ya? Giriş çıkış katlar hepsi mi bozuk? Diyorum ya, sorun merkezi kayıtta. Yoksa tek tek kameralar bozuk değil. Görüntüleri arşivleyemiyoruz. Otomasyondaki arkadaşlar da anlık izlemelerde garip bir durum fark etmemişler. Peki beyefendi tamam peki. Kahretsin ya kahretsin. Nasıl bir iz bile olmaz. Bu defa çok yaklaşmıştık çok. Resmen avucumuzdan uçup gitti. Şimdi tekrar başa sar sıfırdan. Of, ne diyeceğim ben Macide Hanım'a şimdi? Nasıl çıkacağım karşısına? Kadın resmen yıkılacak. Ah be Mustafa, bir görevi yerine getiremedin. Bir Elif'i bulamadın. Hazır efendim. Aferin. Bu sefer güzel iş çıkardın. Aferin. Sağ olun efendim. Bu güvenlik amiri sıkıntı çıkarmaz değil mi? Yok çıkarmaz efendim. Çok eskiden tanıdığım birisi. Elini de can diye sayınca. Gözleri parladı. Öyle mi? Aynen. Umarım ağzını sıkı tutar. Siz merak etmeyin Tarik Bey. Ben gerekeni söyledim. İyi, güzel. Yoksa dilsiz bir hayat yaşamasını hiçbirimiz istemeyiz, öyle değil mi? Durdur şunu. Durdur. Geri gel. Geri gel. Durdur. Kahretsin. Kahretsin. Kim bu adam ya? Kim lan bu adam? Kim? Hadi oğlum Cafer. Hadi. Şu kızı sağ salim de eve yetiştir. Arkadaş, kılçıksız halledeyim şu işi. Başka da bir şey istemiyorum. Hadi aslanım. O kız Elif'miş. Nasıl kaçırdınız elinizden? Ha? Niye hemen uçmuyorsunuz hastaneye? Niye beni arayıp vakit kaybediyorsunuz orada? Bu adam kim? Ha? Bu adam kim? Bu adamı bulacaksınız bana. Bu adamı bulacaksınız ve bana getireceksiniz. Anladınız mı? Bakmayın öyle. Cevap verin bana. Bu adam kim? Bilmiyoruz efendim. Bu adamı daha önce hiç görmedik. Bana bu herifi bulacaksınız. Tamam mı? Bu herifi bana getireceksiniz. Fare deliğine girse de, yerin dibine girse de bu herifi bana getireceksiniz.
Anlaşıldı mı? Tabii efendim. Elimizden geleni yapacağız. Elinizden geleni gördük. Daha fazlasını yapacaksınız. Daha fazlasını. Bu adam neyin nesi? Neyin fesi? Kimin köpeği bu adam? Hepsini öğreneceğiz. Hepsini öğreneceğim. Kapat kapıyı kapat. Ah. Sema aç şu yatağı aç. Cafer, bulmuşsun sen çocuğu ha? Ayol nerede buldun? Nasıl buldun ha? Niye beni aramadın? Öldü meraktan. Sema kes sesini. Kapat şunu. Ha? Nerede buldun? Niye haber vermedin bana? Ay meraktan çatladım. Ya sesini kız sesini. Niye uyuyor bu çocuk böyle horul horul ha? Sema sus diyorum sus. Hadi çık dışarıda anlatırım gel. İyi de merak ettim ama. Gel. Cafer, nasıl buldun kızı ha? Nereden buldun? Vallahi hiç umudum kalmamıştı, ne yalan söyleyeyim. Kızım benim adım Cafer. Uçanı da yakalarım kaçanı da. Vallahi ağzım açık kaldı ha. Anlatsana, meraktan çatlayacağım ayol. Hastanede buldum. Ne? Sonra da tuttuğum gibi kucağıma aldım geldim işte eve. Bak gördün mü? İyi ki sana demişim ha, git hastanelere bak diye. Akla bak akla. Ben çocuğu buldum getirdim diyorum. Lafa bak. Tamam. Nasıl olmuş peki ha? Niye oradaymış? Vallahi orası beni ırgalamaz Sema. Bildiğim bir şey varsa bu çocuk altın kadar kıymetli kızım. Niye? Ha? Yeni bir şey mi öğrendin? Ne oldu? Ya bu senin arkadaşın olacak karı var ya. Vildan? İşte onun çalıştığı konağın sahipleri meşhur Haktanır ailesi de bu çiroz arıyormuş. Nasıl yani? Ya işte o bütün malın mülkün sahibi olan kadın. Konağın hanımı. O da oradaydı. Bir de bunun bir damadı var böyle gazetelere çıkıyor gerine. Tarık. O da oradaydı. Bunların hepsi bu çiroz arıyordu. Ama birbirlerinden habersiz. Böyle gizli. Neler söylüyorsun Cafer? Vallahi Sema böyle bir mevzular var ama derin böyle çok derin. Çok anlamadım ama yani. Olay sandığımızdan da büyük desene ha? Ya kızım ne diyorsun? Çok büyük diyorum ya. Sen onca adamı nasıl atlattın ha? Öyle tereyağından kıl çeker gibi aldım. Şimdi önce bu civar hastaneleri aradım ya. Bulamadım yok kız. En son bu hastane kalmıştı işte. Bir gireyim bakayım dedim. Sonra işte sordum soruşturdum. Tabii öyle lak diye değil ha. Dağdan tepeden getirdim lafı. Baktım kimsesiz bir çocuktan bahsediyorlar. Gittim buldum odayı. Bir baktım bizim çiroz. Hiç beklemiyordum tabii şaşırdım yani. Sonra kucakladığım gibi çıktım odadan. Tam gidiyorum bir baktım arkama. Konağın hanımı, yanında da bir adam, bir de hemşire odaya doğru geliyorlar. Ben arkama bakmadan hemen topukladım oradan. O sıra bir doktor çıkmasın mı karşıma? Çakozlamasın diye hemen daldım bir odaya. Sonra ne oldu? Biri mi gördü seni yoksa? Yok kızım ya, bir 5 dakika falan oyalandım orada. Bir sakinleşsin dedim. Sonra çıktım odadan. Etrafta onlardan kimse yoktu. Tam çıkışa doğru gelecektim ki damadı gördüm. Şu Tarik Aktanır'ı. Yanında da böyle bir adam vardı. Kafasını bir çevirse görecek çocuğu. Ama hemen dümeni kırdım. Saklandım bir yere. Bir müddet gizlice izledim. Yanındaki adamı mıydı neydi? Konuştular da konuştular. Ya bir dertleri olduğu belliydi. Bizim çiroz için gelmişlerdi belli yani. Yoksa öyle birinin ne işi olurdu ki orada? Bu Haktanırların damadı var ya birden bir telaş oldu. Adamıyla hemen bir yere saklandılar. Ne oluyor derken bir baktım şu hani konağın hanımıyla birlikte hastaneye gelen adam var ya o geçiyor. Yani bizi görmesin diye iyice geri çekildim ben de.
Meğer o heriften saklanıyorlarmış. İşte birbirlerinden habersiz çocuğu aradıklarını orada anladım ben. Adam uzaklaşınca bu rahatladı tabii. Saklandıkları yerden çıktılar. Sonra bu damat adamına sert sert konuştu. Duymuyorum tabii ama hareketlerinden belli yani. Sonra baktım bunların muhabbeti koyu. Bas gaza Cafer dedim. Bas. Kaçtın kaçtın. İşte sonra da eve zor attım kendimi. Ay inanmıyorum sana Cafer ya. Ya yakalansaydın ha? Kızım, benim adım Cafer. Ben şeytana pabucu ters giydiririm be. Sema, başımıza talih kuşu kondu diyorum sana. Vallahi bu kadarını beklemiyordum ha. Şu çiroza bak sen. Görüyor musun ne kadar kıymetli çıktı ha? Ya altın diyorum sana, altın. Ben de çulsuzun teki zannediyordum ha. Şu Vildan Hanım'a bak sen. Akrabam diye yutturacak aklı sıra. Salağız ya biz. Ha, neyin oluyor diye sorduğumda da böyle dansöz gibi kıvırmıştı bana. Ne yapacaktı? Kıvıracak tabii. Cafer, bana bak. Sakın bu Elif mirasçı falan olmasın ha? Vallahi kızım mirasçı mı, tıraşçı mı bilmem ama tek bildiğim bu kız bizim kurtuluşumuz. Ay, şans ayağımıza geldi desene. Ha? Kader bize de güldü. Ay, Cafer, bana bak. Ay biz böyle sevindik ama ya bunlar çocuğu bulmaya kalkarlarsa ha? Biz bu adamlarla aşık atabilir miyiz? Yok ya, nasıl bulacaklar bizi kızım? Ay onlar senin benim gibi insanlar değiller Cafer. Elleri kolları uzundur onların. Bana bak, kızın peşine düşerlerse var ya, koydukları gibi bulurlar. O zaman da bizi diri diri gömerler mezara ha. Diri diri gömerlerse şimdi durum kötü tabii. Ay ben çok kötü oldum Cafer. Ay elim ayağım boşaldı vallahi. Bana bak, yokluk çekiyordum ama hiç olmazsa rahat uyuyordum ha. Cafer ben bu işten çok korktum ha. Tamam abartma Sema ya. Ya bizim de elimiz armut toplamıyor tabii yani. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Cafer, ben canımdan olmak istemiyorum ha. Yaşamak istiyorum. Ya amma abarttın be kızım ya, amma abarttın ya. Ya 2 dakikada yazdın, çizdin bir de oynadın final yaptın ha. Allah Allah. Ya hem onlar gelene kadar ben çoktan yol alırım kızım sen merak etme. Böyle paralar eline sayınca hiç öyle demeyeceksin ama ha. Ne bileyim ya, doğru söylüyorsun da işte. Bu olanlar normal değil Mustafa. Kameraların bozuk olması, çocuğun birdenbire ortadan kaybolması. Bunlar planlı şeyler. Bütün bu olanlar o çocuğun Elif olduğuna dair inancımı pekiştiriyor. Sanki biri bizim buraya geleceğimizi öğrendi ve gelip bizden önce Elif'i buradan kaçırdı. Başhekim ne diyor kameraların bozuk olması ile ilgili? Bilgisi dahilinde miymiş? O da savcılığa şikayet edeceğim falan deyince yuvarlak laflar etmeye başladı. Durumu anlattım tabii. Aradığınız kız o olmayabilir falan diye lafı geçiştirmeye kalktı. Galiba onun da bilmediği, açıklayamayacağı bazı şeyler olmuş Macide Hanım. Bütün bu olanlar bizi bir sonuca götürecek Mustafa. Sakın bu işin peşini bırakma. Anladın mı beni? Ne gerekiyorsa yap. Merak etmeyin siz Macide Hanım. Ben artık isterseniz sizi eve götüreyim. Siz de çok yoruldunuz. Sonra tekrar buraya dönüp ekibe katılırım. Gelişmeleri size bildiririm. Şafak hocam, ne zahmet ettiniz, biz gidip alırdık. Olmaz öyle şey çocuklar. Siz ödevlerinizi yapın. Şafak öğretmenim, ben en çok boşluk doldurma ödevlerini seviyorum.
8'in yanına kaç koyarsak 10 olur İnci? 2. Peki 3'ün yanına kaç koyarsak 15 olur Emirhan? Kaç? 15'ten geriye doğru 3 sayın bakalım. 14. 13. 12. Aferin size. Aa Jülide teyze. Anneciğim. Oğlum. Nereden geliyorsun anneciğim? Fatura yatırdım oğlum. Nasılsınız? Hamdolsun siz. Çok yormuyorlar sizi inşallah. Bilakis. Biz çok iyiyiz böyle. Alıştık artık birbirimize. Alışınca da insan görmek istiyor. Şafak hocam merhabalar. Çocuklar hadi geçin bakayım içeri. Hava da soğudu, üşümeyin. Hadi hadi. Hocam siz de gelsenize içeri. Çay demlemiştim. Şafak, oğlum sofra hazır. Hadi oyalanma. Çok teşekkür ederim Tülay abla. Bir dahaki sefere inşallah. Size afiyet olsun. İyi peki nasıl istersen. Hadi ama bekliyorum oğlum. Tamam anne, geliyorum bir saniye. Size de iyi günler Jülden. İyi günler Şafak Bey. Bence dünyanın en süper öğretmeni Şafak öğretmenimiz. Evet çok iyi. En akıllısı da. O kadar çok şey biliyor ki. Bazı öğretmenler çok sinirliymiş. Biliyor musunuz? Bağırıyorlar, çok kızıyorlarmış. Ama Şafak öğretmenimiz çok iyi. Hiç kızmıyor bize. Haklısınız vallahi çocuklar. Çok iyi bir öğretmeniniz var. Tülay teyze buldum. Ne buldun İnci? Hani Şafak öğretmenimiz bize kartondan çiçek yapmayı öğretti ya. O çiçekleri ne yapacağımızı buldum. Ne yapacakmışsınız? Emirhan birlikte dükkana yapıştıralım mı? Çok güzel olur. Hem de çok güzel olur İnci. Yaşasın. Yapabilir miyiz Tülay teyze? Tabii ki yapabilirsiniz çocuklar. Hatta ben de size böyle başka renkte kartonlar da alırım. Burayı böyle rengarenk yaparız. Ne de olsa hep beraber buradayız. Burası hepimizin dükkanı. Hı? Hadi bakayım bisküvilerinizi yiyin. Macide Hanımcığım biz de sizi çok merak ettik. Çok şükür geldiniz. Merak edecek bir şey yok. Ay çok şükür anne ya. Öldüm meraktan. Arıyorum açmıyorsun da. Nereye gittiniz Mustafa ile apar topar? Önemli bir şey yok kızım. Hallettik geldik. Biraz başım ağrıyor. Ben odama geçeceğim. Bana bir ıhlamur kaynatır mısın Yıldız? Tabii Macide Hanımcığım, hazırda vardı. Hemen getiririm. Sağ olasın. Bu ne şimdi? Hiçbir şey anlamadım gerçekten. Bu kadar yaklaşmışken kaybetmek. Sanki Elif'e ulaşmak üzereydik de biri bunu fark edip onu oradan uzaklaştırdı. Tarik yoksa sen mi? Girin. Ihlamunuzu getirdim Macide Hanımcığım. Sağ olasın Yıldız. Bırak oraya, gerisini ben hallederim. Macide Hanımcığım,
Canınız bir şeye mi sıkıldı? Mustafa Bey'le öyle aniden çıkmışsınız. Yani kötü bir şey olmadı inşallah. Olmadı Yıldız. Sen gidebilirsin. Sağ ol sorduğun için. Tabii ne demek Macide Hanımcığım? Rana Hanım, bana verdiğiniz dosyanın detaylı raporu hakkında... Rana Hanım. Allah Allah. Çıldıracağım ya. Neymiş? Acil işi çıkmış, gitmesi gerekiyormuş. Restoranın orta yerinde beni bırakıp gitti. Ya bu nasıl bir terbiyesizlik ya? Ama bana da aferin. Yani ağzımı açıp 2 kelime dahi edemedim. Fırsat mı kaldı sanki? Bu adam bir şeyler çeviriyor ama. Sen dur. Ben de Rana Kaya'ysam neyin peşinde olduğunu öğreneceğim. Göreceksin. Toplantıya Tarik Bey teşrif etmeyecek mi Kerem Bey? Gelecek tabii, yani birazdan burada olur. Yalnız bizim fazla vaktimiz yok. Sizden sonra bir başka toplantıya yetişmemiz gerekiyor. Anlıyorum. Ben müsaadenizle bekleteceğim o zaman sizi. Filiz, Tarık Bey'e söyler misin? Onu toplantı odasında bekliyoruz. Tarik Bey apar topar dışarı çıkmıştı Kerem Bey. Henüz dönmedi geri. Telefon da açmadı. Benim aramamı ister misin? Anladım, tamam. Yok, gerek yok. Tamam. Ne yazık ki Tarık Bey şu anda müsait değilmiş, aramıza katılamayacak. İsterseniz biz başlayalım toplantıya, eğer sizin için uygunsa. Hay başlayalım, iyi olur. Ha bak, hiçbir şey yok işte çocuğun. İyi de hiç kıpırdamıyor. Kızım uyuyor. İyi, madem o kadar merak ettin, bir nefesini kontrol et. Kalbini falan dinle, hadi. Nefesi normal gibi. İyi, kalbi de düzgün atıyor bunun. Kızım söylüyoruz ya işte ya, inanmıyor ki bana. Hadi bırak uyusun, gel. Gel uyusun çocuk. Cafer, bana bak. Bu kızın kalbi düzgün müzgün atıyor ama bu kadar uyuması normal mi sence ha? Ya çocuğa bir şey olursa? Ya yok kızım, telaş etme ya. Şimdiye kadar bir şey olmadıysa bundan sonra hiç olmaz. Kendi gözlerinle gördün işte. Merak etme, zamanı gelince uyanır o. Bana bak, çocuk elimizdeyken ona bir şey olursa başımız çok kötü belaya girer, biliyorsun değil mi? Ya Sema, bir evham yapma kızım ya. Bir evham yapma. Ya bir şey olmaz, gözlerinle gördün. Bir rahat ol, rahat. Ya biz kıza ganyan tüyosu soruyoruz. Bizim tek yanı başımızdaymış ya. Hoş geldiniz Tarik Bey. Kerem Bey sizi sordu. Şirkete gelmediğinizi öğrenince toplantıyı başlatmak zorunda kaldı. Neden arayıp bana haber verilmiyor Filiz? Rahatsız etmemi istememiştiniz. Kes. Bahane üretmeni istemiyorum. Senin bu şirketteki görevin ne? Dakika dakika bana programımı bildirmek. En birinci görevim bu. Bunu doğru dürüst yapamayacaksan söyle, yerine başkasını bulalım.
halde geri kalan detayları sözleşmeyi yapacağımız zaman konuşuruz eğer sizin için de uygunsa. Elbette uygundur. Toplantı düşündüğümden daha verimli geçti. Ciddi yol aldık. Hatta sonuca vardık. Aynı kanaatteyim. İyi bir toplantı oldu. Teşekkürler. Ne demek, asıl ben teşekkür ederim, sağ olun. O halde haftaya sözleşmeyi imzalamak için sizi şirketimize bekliyoruz. Tabii ki, tabii ki. Bu sefer Tarık Bey de aramızda olacak inşallah. Elbette. Fakat kendisi olmasa da sorun değil. Zaten ortada sorunlu bir alan yok. Sözleşmeyi sizinle de yapabiliriz. Nasıl isterseniz. O zaman teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Lütfen zahmet etmeyin. Biz yolu biliyoruz nasıl olsa. Çok teşekkürler. Filiz, Tarık Bey geldi mi? Geldi demek, odasında. Peki. Tamam, teşekkürler. Enişte? İyi misin sen? Neredeydin? Hesap mı vereceğim, cevap mı bilemedim. Yok estağfurullah, sadece merak ettim, o yüzden soruyorum. Yani bugün bizim için çok önemli bir toplantıyı kaçırdın da. Şu ana kadar bir sürü toplantıya katılmadığım oldu. Ama gördüğün gibi şirket hala ayakta. Bir derdin mi var senin enişte? Bu saatte içmeye başladığına göre. İnsan yalnızca dertlendiği zaman içmez. Keyiflenince de içebilir. Keyfin yerinde yani. Ya önemli bir işim vardı, onu hallettim, o yüzden gelemedim. Kaytarmadım yani patron. O nasıl söz ya? Neyse tamam, ben bir şey sormadım. Senin bugün pek tadın yok belli. Her ne kadar keyfim yerinde desen de. Şuna bak ya. Dünkü çocuk bana hesap soruyor. Bir sen eksiktin. Duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günahım? Dört duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar